Bir çip düşünün. Üretiminde dünyadaki en gelişmiş makineler yasak. Ama hedef 2 nanometre sınıfı. Erişemediğiniz teknolojiyi atlayıp elinizdeki eski makinelerle aynı seviyeye çıkmaya çalışıyorsunuz. Peki Huawei'in EUV olmadan 2 nanometre iddiası gerçekten fizik kurallarına meydan okuyan bir devrim mi, yoksa manşetlerde parlayan ama üretim hattında sönen bir hayal mi? Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Bugün Huawei şirketinin EUV kullanmadan 2 nanometre sınıfına inebiliriz iddiasının gerçekte neyi ifade ettiğini, bu iddianın ardındaki mühendislik mantığını ve dünyadaki güvenilir teknik kaynakların bu konuda neleri doğruladığını adım adım açacağız. Konuyu sadece manşetlerin yarattığı ilk etkiyle değil, bu üretim yönteminin nasıl çalıştığını belirleyen fiziksel sınırlardan DUV tabanlı çok desenleme tekniklerinin zorluklarına, maliyet ve verim üzerindeki etkilerine kadar pek dillendirilmeyen ayrıntılarıyla ele alacağız. Çünkü bu tablo hem ilerlemeyi mümkün kılan yaratıcı çözümler içeriyor, hem de süreç boyunca neden ciddi teknik ve ekonomik engellerle karşılaşıldığını gösteren daha karmaşık bir taraf barındırıyor. Videonun sonuna geldiğinizde ise artık 2 nanometre, 3 nanometre, 5 nanometre gibi karşınıza çıkan her sürecin gerçekten ne kadar ileri olduğunu anlamak için hangi teknik göstergelere bakmanız gerektiğini ve hangi ifadelerin işlemsel bir ilerlemeyi, hangilerinin yalnızca pazarlama dili olduğunu rahatlıkla ayırt edebileceksiniz. Önce konunun temelini berraklaştıralım. Huawei 2022 yılında Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'ne bir patent başvurusu yapıyor. Bu başvuruda yalnızca DUV yani derin ultraviyole litografi kullanan makinelerle 2 nanometre sınıfı kabul edilebilecek kadar dar metal hat aralıklarının nasıl oluşturulabileceğini anlatan ayrıntılı bir üretim akışı tarif ediliyor. Bu bilginin kaynağı 1-2 Aralık 2025'te yayımlanan Notebook Check ve Gizmo China haberleri. South China Morning Post ise aynı patenti metal hat aralığını 21 nanometrenin altına indirebilen özel bir metal entegrasyon yöntemi şeklinde özetliyor. Yani bugün ortada piyasaya sunulmuş bir 2 nanometrelik Huawei işlemci yok. Elimizde uygulanabilirliği henüz kanıtlanmamış ama teknik açıdan nasıl bir yol izleneceğini adım adım anlatan bir patent dokümanı var. Şimdi 2 nanometre sınıfı ifadesinin gerçekten neyi anlattığını netleştirelim. Çip üretiminde kullandığımız 7 nanometre, 5 nanometre, 3 nanometre gibi etiketler geçmişte transistörün fiziksel ölçülerine oldukça yakındı. Bu dönem Moore yasasının belirlediği tempo ile ilerliyordu. Yani her nesilde daha küçük transistörler ve daha yoğun devreler üretmek mümkün oluyordu. Fakat üretim süreçleri karmaşıklaştıkça bu rakamlar gerçek boyutların tam karşılığı olmaktan çıktı ve daha çok teknolojinin ait olduğu jenerasyonu tanımlayan sembollere dönüştü. Yine de tamamen boş etiketler değiller. Özellikle metal pitch dediğimiz yan yana duran iki metal hattın merkezden merkeze olan mesafesi hala sürecin gerçek ölçeğini belirleyen kritik bir ölçü. TSMC ve Samsung gibi üreticilerin 2 nanometre sınıfında hedeflediği metal aralığı yaklaşık 21 nanometre. South China Morning Post kaynakları da Huawei patentinin EUV kullanmadan bu seviyenin altına inebilen bir metal entegrasyon yöntemi tarif ettiğini açıkça belirtiyor. Yani söz konusu patent EUV tabanlı bir üretim akışını iyileştirip böyle dar aralıklara ulaşmayı mümkün kılma iddiasıyla dikkat çekiyor. DUV ve EUV litografi sürecini anlamak için önce litografi kavramını netleştirmek gerekiyor. Bu işlem çip üretiminde devre desenlerinin wafer yüzeyine ışık kullanılarak aktarılmasıdır. DUV sistemlerinde kullanılan ışığın dalga boyu 193 nanometredir ve bu dalga boyu oldukça uzun olduğu için tek bir pozlamada çok ince çizgiler oluşturmaya çalışılırken fiziksel sınırlarla karşılaşılır. EUV tarafında ise ışığın dalga boyu 13,5 nanometreye iner. Bu kadar kısa bir dalga boyu çok daha keskin, dar ve yüksek çözünürlüklü desenlerin tek seferde aktarılmasını sağlar. Bunu günlük hayattan bir benzetmeyle somutlaştıralım. DUV kalın uçlu bir marker kalem gibi.
gibidir. Geniş yüzeyleri hızlıca boyayabilirsiniz ama milimetrik bir çizgiyi onunla elde etmek zordur. EUV ise saç teli inceliğinde işaretleme yapabilen metal uçlu hassas bir teknik kaleme benzer. EUV tek vuruşla jilet inceliğinde oyuk açabilen bir lazer gravür kalemi gibidir. Hedef çizgiyi tek seferde yüksek çözünürlükle oluşturabilir. DUV ise çözünürlüğü daha sınırlı bir mini keski gibi çalışır. Tek hamlede o inceliğe inemez. Aynı inceliği yakalamanın yolu çizgiyi bir kerede üretmek değil. Onu adım adım daraltan çoklu desenleme döngüleridir. Üretici önce ana hattı kabaca oluşturur, ardından ikinci maskede bu hattı biraz daha daraltır, üçüncü turda yüzeyi yeniden şekillendirerek çizgiyi daha da inceltir. Dördüncü turda hedeflenen boyuta yaklaşır. Her tur bir maskeye, her daraltma aşındırma işlemine karşılık gelir. DUV'nin mantığı tam olarak budur. Tek atışla ince çizgi yapmak yerine desenleri bölerek ve her adımda kimyasal işlemlerle hatları incelterek EUV'nin sağladığı çözünürlüğe yaklaşmaya çalışmak. Çip üretiminde de aynı mantık geçerlidir. EUV hedeflenen deseni çoğu zaman tek pozlamada oluşturabilirken DUV ile aynı inceliğe ulaşmak için çoklu desenleme adımlarını tekrar eden kimyasal işlemlerin ve arka arkaya bindirilen desenlerin kusursuz şekilde organize edilmesi gerekir. Burada devreye multi patterning yani çoklu desenleme adı verilen yöntem giriyor. Huawei'in patentinde merkezde yer alan teknik ise SAQP, tam adıyla Self Aligned Quadruple Patterning. Bu yöntemi kelime kelime açarsak Self Aligned kendinden hizalanan, Quadruple 4 katmanlı, Patterning ise desen oluşturma anlamına geliyor. Mantığı şöyle: aynı bölge 4 aşamada birbirine akıllıca kaydırılmış maskeler kullanılarak tekrar desenleniyor. Ardından kimyasal aşındırmalarla yüzeye uygulanan rezist kaplamalar ve ince film depozisyon adımlarıyla bu desenler daraltılarak metal hatlar sıkıştırılıyor. Bu işlemi bir yol metaforuyla düşünürsen daha somut oluyor. Başta tek şerit genişliğinde bir cadde var. İlk adımda bu caddeyi ikiye bölüyorsun. Sonra her şeridi tekrar ortadan bölüp 4 şeride çıkarıyorsun. Üçüncü adımda bu 4 şeritte yeniden bölünüyor. 8 oluyor. Bir adım sonra 16'ya çıkıyor. Bu bölünmeler arttıkça başlangıçta tek parça olan geniş yol sonunda birbirine son derece yakın çok ince şeritlere dönüşüyor. SAQP'nin yaptığı şey de tam olarak bu. Geniş bir deseni kimyasal işlemler ve hassas hizalamalar aracılığıyla birkaç turda çok daha ince alt desenlere parçalamak. Gizmochina'nın haberinde Huawei'in bu SAQP akışını özellikle optimize ederek gerekli DUV pozlama sayısını 4 turda tutmayı hedeflediğini belirtiyor. Çünkü klasik çoklu desenleme şemaları aynı inceliğe ulaşmak için bundan daha fazla pozlama gerektirebiliyor. Burada gözden kaçmaması gereken kritik bir ayrıntı var. Patent transistörün kendisine ait geometrik boyutları değil, özellikle üst katmanlarda bulunan metal iletim hatlarının düzenini hedefliyor. Yani odak noktası transistör çekirdeğinin fiziksel küçülmesi değil, veri ve güç taşıyan metal yolların ne kadar sıklaştırılabildiği. South China Morning Post ve Notebook Check haberlerinde Huawei'in Metal Line Integration olarak adlandırılan bir yöntemi kullanarak metal hat aralığını 2 nanometre sınıfıyla ilişkilendirilen seviyelere indirmeye çalıştığı açıkça belirtiliyor. Bu da şu anlama geliyor: 2 nanometre sınıfı etiketi çoğu zaman transistörün gerçek fiziksel boyutundan ziyade metal hatların arasındaki mesafe gibi metriklere göre belirleniyor. Ancak bir işlemcinin gerçek performansı yalnızca metal aralığına bakılarak anlaşılmaz. Transistör mimarisi, kullanılan malzeme yapısı, devre tasarımının genel organizasyonu, saat frekansı, ısı yönetimi ve güç verimliliği gibi pek çok bileşen toplam kapasiteyi birlikte belirler. Şimdi bir adım geri çekilip Huawei ve SIMIC tarafındaki tabloya bakalım. TechInsights tarafından yapılan analizlerde Huawei'in Mate 60 Pro modelinde kullanılan Kirin 9000S işlemcisinin ve devamındaki Kirin 9010 ile Kirin 9020 sürümlerinin SIMIC'in 7 nanometre sınıfı olarak kabul edilen M+2 üretim süreciyle üretildiği doğrulanmıştı. 2025 ortasında Reuters tarafından yayınlanan haberlerde ise Huawei'in yeni MateBook Fold dizüstü bilgisayarlarında yine aynı 7 nanometre M+2 tabanlı bir
çipin kullanıldığı, buna karşılık uzun süredir beklenen ve 5 nanometre eşdeğeri olarak anılan M+3 sürecinin henüz yüksek verim oranlarıyla kararlı şekilde devreye alınmadığı özellikle vurgulanıyordu. Notebookcheck ve Gizmochina kaynaklarında Kirin 9030'un CMYK M+3 sürecine dayanarak 5 nanometre sınıfında tanıtıldığından söz edilse de bu ifade daha çok sınıflandırma diline karşılık geliyor. Çünkü TSMC'nin 5 nanometrelik olgun süreçleriyle aynı seviyeyi temsil ettiği anlamına gelmiyor. Aynı dönemde CMYK'in EUV teknolojisine erişimi olmadan 5 nanometre üretim denemeleri yaptığına dair haberler de gündeme geldi. Nokia Mop ve Gizmochina tarafından aktarılan bilgiler DUV litografi ve SAQP çoklu desenleme tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla 5 nanometre sınıfına yaklaşan bir üretim elde edildiğini, ancak bu yöntemin maliyet ve verim konusunda TSMC ve Samsung seviyesine ulaşamadığını gösteriyor. Evertik gibi endüstri kaynakları ise 5 nanometrelik geometrilerin DUV tabanlı yöntemlerle teknik olarak mümkün olduğunu, fakat ABD ihracat kısıtlamaları nedeniyle kullanılan litografi makinelerinin daha eski nesillere ait olmasının wafer başına üretim maliyetini %50'ye kadar artırabildiğini belirtiyor. Sonuç olarak ortaya çıkan tablo çok net. Bu kadar küçük geometrileri DUV ile üretmek mühendislik açısından yapılabilir olsa bile bunu yüksek verimle, düşük maliyetle ve geniş hacimli ticari üretim ölçeğinde sürdürebilmek arasında hala ciddi bir mesafe bulunuyor. Tam bu noktada Huawei'in 2 nanometre DUV patentine dönelim. Patent Google Patents üzerinde şu yukarıya yazdığım kodla kayıtlı. Bu başvuru 2022 Haziran ayında yapılmış, 2025'in başlarında ise Çin Patent Ofisi tarafından kamuya açık hale getirilmiş. South China Morning Post bu patentin hala pending, yani onay bekleyen statüde olduğunu ve şu anda herhangi bir ticari üretim hattında kullanıldığına dair doğrulanmış somut bir kanıt bulunmadığını özellikle vurguluyor. Yani elimizde kağıt üzerinde detayları oldukça iyi tarif edilmiş bir üretim yöntemi var. Fakat bunun yüz binlerce wafer üzerinde yüksek verimle gerçek bir fabrikada çalıştığını gösteren bir rapor henüz yok. Peki SAQP tabanlı bu DUV akışı teoride ne yapmaya çalışıyor? Bunu netleştirelim. Çünkü pozlama sayısı arttıkça iki büyük risk aynı anda büyür. Hizalama hatası ve maliyet. Bu hizalama hatasını günlük bir örnekle düşünmek kolaydır. Üst üste koyduğun şeffaf asetatlarla aynı resmi hafif farklı açılarla çizdiğini hayal et. Eğer içlerinden biri milimetrik bile kaymışsa tüm desen bozulur. Çizgiler birbirine girer. Çip üretiminde bu kayma overlay error olarak adlandırılır. Boyutlar 20 nanometre seviyesine indiğinde bu hatanın toleransı birkaç angstrem düzeyine düşer. Yani saç telinden milyonlarca kat daha ince bir hata payından bahsediyoruz. SAQP gibi tekniklerde alt desenin üst desenle kendi kendine hizalanması için ek kimyasal adımlar kullanılır. Bu yaklaşım teoride overlay hatasını azaltabilir, fakat aynı zamanda üretim akışını daha karmaşık ve daha kırılgan hale getirir. Gelelim işin en sert tarafına: verim ve maliyet. Çoklu desenleme yarı iletken endüstrisinin uzun süredir bildiği bir yöntem. TSMC FinFET döneminde 16 nanometreden 10 nanometreye ve 7 nanometreye inerken çift ve zaman zaman üçlü desenleme kullanmıştı. Ancak süreçler 5 nanometre ve altına zorlandıkça EUV'nin tek pozlamada daha temiz bir desen oluşturabilmesi, üretim akışını kısaltması ve kritik hataları azaltması nedeniyle tercih edildi. Çünkü her ek desenleme döngüsü ekstra kimyasal işlem, daha uzun ekipman süresi ve yeni hata olasılığı demek. DigiTimes gibi sektör kaynakları Çin'deki DUV tabanlı 5 nanometre denemelerinde verim olanlarının TSMC'nin EUV süreçlerinin yaklaşık 1/3 seviyesinde kaldığını, dolayısıyla wafer başına maliyetin dramatik biçimde yükseldiğini aktarıyor. Rakamlar %100 kesin olmasa bile gösterdiği tablo net. Huawei'in 2 nanometre patenti kapıyı teorik olarak aralasa da ilk aşamada oldukça pahalı, zor ve seçici bir süreç anlamına geliyor. Burada asıl kritik soru şu: Huawei neden bu kadar uğraşıyor? Notebookcheck ve South China Morning Post cevabın doğrudan jeopolitik olduğunu belirtiyor. Çünkü Huawei ve üretim ortağı SMIC, ASML'in EUV makinelerine ABD ve müttefiklerinin yaptırımları nedeniyle erişemiyor. Reuters'ta SMIC'in bu yüzden TSMC ve Intel'in birkaç nesil gerisinde kaldığını ve catch-up, yani kapatma yarışını daha eski ekipmanlarla yürütmek zorunda olduğunu vurguluyor. Kısacası Huawei'in 2 nanometre patenti teknik bir inovasyon olduğu kadar erişimi engelleyen
engellenen kapıyı eldeki araçlarla farklı bir yerden açma girişimi. Mühendislik açısından yaratıcı, politik açıdan mesaj yüklü, ekonomik açıdan ise tartışmalı bir strateji. Peki bu gerçekten yapılabilir mi sorusunu ikiye ayırmak gerekiyor. Fiziksel prensipler açısından cevap evet, mümkün. Bunu biliyoruz. Çünkü CMYK EUV olmadan 7 nanometreyi üretime soktu. 5 nanometre için DUV kullanılarak çoklu desenleme denemeleri yapıldı. Batılı üreticiler geçmişte agresif çoklu desenleme ile benzer geçişler yaşadı. Fakat seri üretim, yüksek verim, rekabetçi maliyet üçlüsü için cevap çok daha dikkatli. DigiTimes ve diğer kaynaklar DUV tabanlı 5 nanometre denemelerinde bile verim problemlerinin devam ettiğini ve maliyetin düşürülemediğini yazıyor. 2 nanometre seviyesinde bu baskının daha da keskinleşmesi kaçınılmaz. Bu yüzden birçok analist Huawei'in 2 nanometre DUV yaklaşımını stratejik teknoloji gösterisi olarak tanımlıyor. Yani amaç ilk aşamada her telefona 2 nanometre çip koymak değil. Kritik ürünlerde bu nesil bir çipi kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz diyebilmek. Sunucu işlemcileri, telekom altyapısı, savunma elektroniği gibi yüksek katma değerli ve düşük hacimli segmentlerde wafer başı maliyetin yüksek olması bile tolere edilebiliyor. South China Morning Post ve DigiTimes'ın satır aralarında sürekli vurguladığı commercial viability is still a question, yani ticari olarak sürdürülebilirliği henüz belirsiz yorumu da tam bu noktaya işaret ediyor. Çin'in yalnızca çip tasarımı ve üretiminde değil, bu üretimi mümkün kılan ekipman tarafında da bağımsız bir hat kurmaya çalıştığı görülüyor. Thomas Hardaway tarafından yayımlanan son raporlara göre CMYK tamamen yerli bileşenlerle geliştirilmiş ilk Immersion DUV litografi makinesinin testlerine başladı. Bu sistemin başlangıç hedefi 28 nanometre olsa da çoklu desenleme teknikleriyle 7 nanometre ve hatta 5 nanometre seviyelerine teorik olarak yaklaşılabileceği belirtiliyor. Bu tablo Huawei'in 2 nanometre DUV patentinin tek başına bir fikir olmadığını, ekipman, süreç ve malzeme tarafında yavaş ama istikrarlı biçimde oluşan bir altyapının parçası haline gelmeye başladığını gösteriyor. Bu çerçeveyi somutlaştırmak için iki farklı üretim hattını yan yana düşünmek yeterli. EUV kullanılan bir fabrikada 2 nanometreye giden yol, daha gelişmiş bir makine parkı, daha az pozlama ihtiyacı, sadeleşmiş kimyasal süreçler ve yüksek verim beklentisiyle ilerliyor. Buna karşılık yalnızca DUV kullanılan bir hatta aynı hedefe yürümek 4 hatta 6 kez tekrarlanan desenleme turları, her turda onlarca ek işlem, aşırı hassas hizalama gereksinimleri ve buna bağlı olarak düşen verim anlamına geliyor. Sonuç basit. Aynı sayıda sağlam çip üretmek için DUV tarafında daha fazla yük tüketiliyor. Süreç daha uzun sürüyor, kimyasal ve enerji kullanımı artıyor ve nihai maliyet yukarı çıkıyor. Huawei'in patenti tam bu noktada devreye giriyor. Amaç DUV tabanlı akışı sadeleştirip SAQP adımlarını optimize ederek pozlama sayısını sınırlamak ve böylece hem overlay kaynaklı hataları hem de makine zamanını azaltmak. Ancak hiçbir endüstri analisti bu yaklaşımın kısa vadede TSMC'nin 2 nanometre GAFET süreçleriyle aynı maliyet ve verim seviyesine ulaşacağını iddia etmiyor. Notebook Check ve SCMP değerlendirmelerinde özellikle skepticism kelimesinin altını çiziyor. Bu nedenle mevcut tabloyu en gerçekçi şekilde şöyle özetlemek mümkün. Teknik açıdan yaratıcı bir çıkış noktası, stratejik olarak anlamlı bir yön değişimi, ekonomik olarak ise henüz çözülememiş soru işaretleri. Peki bütün bu anlattıklarımız bize ne söylüyor? Hızlı şarj izleyicileri olarak bundan sonra Huawei 2 nanometre yaptı. CMYK 5 nanometreye ulaştı. TSMC 2 nanometreyi geçti gibi manşetleri gördüğümüzde olay anlamak için 3 net kontrol noktamız olacak. Birincisi, haberin kaynağı bir patent mi yoksa gerçekten seri üretime girmiş bir çip mi? Eğer Google Patents bağlantısı, patent pending gibi ifadeler varsa orada henüz uygulanabilirlik kanıtlanmamış bir teknik öneri olduğunu bilmek gerekiyor. Bugünkü konumuz tam olarak böyle bir örnekti. İkincisi, kullanılan terim doğrudan 2 nanometre mi yoksa 2 nanometre class mı? Class ifadesi çoğu zaman transistör boyutundan çok metal pitch gibi ara metrikler üzerinden verilen, aynı ligde anlamına gelen bir tanım. Bu performansın birebir aynı olduğu anlamına gelmez. Üçüncüsü, o süreçle üretilmiş gerçek bir çip tek Insights gibi bir analiz firması tarafından açılıp incelenmiş mi? Reuters ve Tech Insights kaynaklı haberler çipin katman fotoğrafları ve mikroskobik analizleriyle konuşur. Bu yüzden çok daha güvenilir
güvenilir bir temel oluşturur. Geleceğe dönük tabloyu da doğru yere koymak gerekiyor. 2026-2027 dönemine geldiğimizde TSMC ve Intel EUV ve High-NA EUV ile 2 nanometre süreçlerini geniş hacimde ticari üretime taşımaya çalışacak. Buna karşılık Huawei SIMIC hattı büyük olasılıkla 5 nanometre sınıfını belirli ürünlerde istikrarlı hale getirmeye ve 3 nanometre, 2 nanometre için DUV artı yerli ekipman kombinasyonuyla yapılabilirlik ortaya koymaya odaklanacak. Bu da aslında iki ayrı dünyanın oluştuğu anlamına geliyor. Bir tarafta maliyeti, boyutu ve verimi optimize eden lider süreçler, diğer tarafta ise ambargolar nedeniyle kendi kendine yeten ama daha zor ilerleyen bir teknoloji yolu. Bugünkü patent o ikinci yolun 2 nanometrelik bir fragmanı olarak okunabilir. Bence meselenin en çarpıcı yanı şu: birkaç yıl önce EUV olmadan 2 nanometre mi? İmkansız diyeceğimiz şey bugün en azından teknik olarak tartışılır hale geldi. Fizik kuralları değişmiyor ancak mühendislik sınırların çevresinde yaratıcı çözümler üretmeye izin veriyor. SAQP gibi teknikler ilk bakışta işkence gibi görünse de ülke düzeyinde teknolojik bağımsızlığın stratejik öncelik olduğu durumlarda masaya gelen gerçek seçeneklerden biri oluyor. Bu yüzden biz hızlı şarjda böyle haberlerle karşılaştığımızda artık sadece "vay be 2 nanometre yapmışlar" demeyeceğiz. Onun yerine şu soruları soracağız. Bu 2 nanometre nasıl elde edildi? Hangi makineyle üretildi? Maliyeti ne? Verimi ne kadar? Hangi ürün için kullanılacak? İşte gerçek analiz böyle başlıyor. Ben Hüseyin Kızıloğlu. Hızlı şarjda amacım sadece manşeti çevirmek değil. O manşetin arkasındaki mühendislik ekonomisini, fizik sınırlarını ve stratejik motivasyonları birlikte anlamak. Eğer bu videoda Huawei'in EUV olmadan 2 nanometre hedefinin teknik olarak ne anlama geldiğini, güçlü yanlarını, sorunlarını ve gri bölgelerini daha berrak gördüysen işte o zaman gerçekten bir şey kazanmışız demektir. Bu tarz derin teknik konuları birlikte çözmeye devam etmek istiyorsan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve özellikle yorumlarını yazmayı unutma. Senin merak ettiğin detaylar bu kanalın sonraki videolarının yönünü belirliyor. Bildirim zilini açarsan Huawei'in yeni hamlesi, SIMIC'in taze süreçleri ya da TSMC Intel cephesindeki gelişmeler çıktığında ilk öğrenenlerden biri sen olursun. Hızlı Şarjı izlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, teknolojiyle kalın.